Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Ayşe'nin El İşi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle gördüğünüz gibi Kartopu Angora Natural Lux ile karşınızdayım. İpimin renk numarası hanımlar 500 pardon K180 1873 K 1873 K 1873. İpimin renk numarası 4 numara hatta kullanıyorum. 1,60 milim şöyle simli bir ip. Bugün model anlatımı yapmayacağım. Şöyle size anlattığım modelimin kol ve yaka kesimini anlatacağım. Yelek yapmak isteyen arkadaşlarımız için pratik bir şekilde kol ve yaka kesimi nasıl yapabilirsiniz hanımlar, onu sizinle paylaşacağım. Şöyle bakın, şu modelimizin alt sırasını yaptık, ördük. Normal bir şekilde. Şimdi burada kol altı kesimi yapacağım. Onu nasıl yapacağız? Hep birlikte yapacağız hanımlar. Eğer siz modelimin kurulumunu izlemediyseniz videonun linkini açıklama kısmına bırakacağım. Oradan tıklayarak detaylı bir şekilde izleyebilirsiniz hanımlar. Şimdi buraya trabzanları yapacağız. Şöyle trabzanlarımın tepesine tek tek battım. Trabzan, burada zincirimiz var. Zincirin içine batıyorum, bir tane trabzan. Trabzanımın tepesine batıyorum, bir tane trabzan. Burada trabzanlarımız var. Tek tek trabzanlarımızın tepesine batıyoruz hanımlar. Zincirin içine girdim. Bir, iki tane trabzan. Trabzanın tepesine batıyorum, trabzan. Zincirin içine batıyorum. İki tane trabzan. Buradaki trabzanların, bu bizim sol kol altı oluyor hanımlar, şu şekilde. Sol kol altımız oluyor. Sağ kol altını nasıl yapıyoruz onu da sizinle paylaşacağım hanımlar. Bunu ördünüz, normal bir şekilde ördünüz, buraya geldiniz. Burada önce siz solu yapın, çünkü o daha kolay oluyor. Bu biraz belki sizi zorlar, onun için sonra solu yaparsınız, sağ yaparsınız. Burada ne kadar kestiyseniz, kol altı yaptıysanız aynısını burada başlayarak trabzanlarınızı yapıp bitirip o ipinizi koparıp arkadan devam edersiniz. Veyahut da kaydırma tekniğiyle geri dönersiniz hiç ipinizi koparmadan, ama ben koparıyorum, öyle daha kolay olur. Arka içinde hanımlar, burada ne yaptıysanız burada aynısını, ne kadar kaç tane trabzanınız varsa, kaç model yaptıysanız aynısını burada yapıp devam edeceksiniz. Yine ipinizi koparıp arkadan devam edeceksiniz ve orta şekilde aynı şekilde devam edeceksiniz. Hep soruyorsunuz işte arka kol kesimlerini falan gösterin. Gerçekten ben model anlatımı yaptığım parçanın üzerine yapıyorum hanımlar. Ben yelek yapmıyorum. O kadar zamanım yok. Yani yelek yapıp bitirip de hepsini böyle göstermeye. O yüzden sadece bu şekilde pratik bir şekilde yeni öğrenen arkadaşlarımız için kol ve yaka kesimini bu şekilde anlatıyorum. Zaten öyle yaptığınız zaman direktmen anlarsınız. Şimdi bunu yine zincirin içine giriyorum. Bakın buraya bir, iki tane trabzan örüyoruz. Trabzanın tepesine battım. Bir, iki. Burası bakın bizim kol altı oyuntusu olacak. Buraya trabzanlarımızı yapacağız. Devam edeceğiz. Şimdi burada ne yapıyorum? Bir zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Burada yarım modelimiz vardı ya. Aynısını bakın, yarım modelimi burada bıraktım. İçine girip 1, 2, 3, 4 tane trabzan örüyorum. Orada yaptığım işlemin aynısını devam ettiriyorum. Burada atlıyorum. Zincirin içine giriyorum. Aynı şekilde 1, 2, 3, 4 modeli izleyen hanımlar zaten ne yaptığımı, ne olduğunu daha iyi biliyorlardır. 3 tane zincir trabzanı atlıyorum, diye yuvaya geçiyorum. Ve şimdi bu şekilde yakaya kadar örmeye devam edelim hanımlar. Yakaya gelince beraber yaka kesimini beraber
başlayacağız. Evet hanımlar, yaka kısmına geldik. Şimdi burada bakın 1, 2, 3, 4 tane trabzanımız var yuvanın içine. İpimi doluyorum. Hiç zincir çekmiyoruz zaten burada. Yuvanın içine giriyorum. Sadece bir tane trabzan örüyorum hanımlar. Ve kenara batıyorum. Şöyle kenar trabzanlarımı örüyorum. Yakada kesime başladık hanımlar. Onun için sadece bir tane trabzan ördüm. 3 zincir ve dönüyoruz. Beş tane trabzanımız var kenarda. Bakın şöyle. 1, 2, 3, 4, 5. Bu buraya battığımız trabzanımızdır. Şimdi hiç zincir çekmeden ipimi doluyorum. Buraya yuvanın içine batıyorum. Direktmen yuvanın içine kesim yapıyoruz ya hanımlar. 1, 2, 3 zincir. Aynı yuvanın içine batıyorum. 1, 2 trabzan. 3 zincir. 2 trabzan. Bakın, normalde şuraya batıp 2 tane trabzan yapmamız lazım ya, batmadık. Direktmen yuvanın içine. Hiç zincir çekmeden normal bir şekilde modelimizi örmeye devam ediyoruz. Üç zincir, aynı yere batıyorum. Bakın araya batıyoruz. 2 tane trabzan. Şimdi burada bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Kol altında beraber dönüşümüzü sağlayacağız şimdi. Şöyle, zaten fazla mesafe olmadığı için kameramı kapatmayayım, beraber örelim. 3 zincir, aynı yere batıyorum. Trabzan, ara boşluğa batıyorum. Şöyle 2 tane trabzan. Hiç zincir çekmeden yuvanın içine batıyorum. Bir trabzan, 3 zincir, aynı yere batıyorum. 2 trabzan yan yana. Tekrar 3 zincir, aynı yere batıyorum. İpimi doluyorum, bakın. Boşluğa batıyoruz. 1, 2 trabzan, hiç zincir çekmeden, bakın buradaki bir zincirimiz var. İçine giriyoruz. 1, 2, 3 zincir, aynı yere değil. Hemen bakın trabzanların tepesine batıyoruz. Şöyle, burası bizim yuvamız, modelin, yarı modelin yuvası. 1, trabzanlarımızı sayıyoruz. 2, 3, 4, 5. Bakın 5 tane trabzanımızı ördük. 1, 2, 3 zincir ve dönüyoruz. Burası bizim kol altı oyuntumuz olmuş oldu hanımlar. Gördüğünüz gibi. Burada artık herhangi bir işlemimiz yok. Burası düz bir şekilde örmeye devam edeceğiz. Gelip burada dönüşümüzü sağlayacağız her seferinde. Şimdi ben örmeye devam edeceğim. Bütün işlemimiz yakada bir zincir çektim. Bakın yuvanın içine giriyorum. 1, 2, 3, 4. İpimi doluyorum. Buraya atlıyorum. Bu trabzanları zincirin içine batıyorum. Ve aynı şekilde trabzan. Şimdi yakaya kadar örmeye devam edelim. Buraya gelince beraber yaka kesimine devam edeceğiz. Evet hanımlar, yaka bölümüne geldik. Burada zaten hiç zincir çekmiyoruz. İpimi doladım. Yuvanın içine batıyoruz. Buradaki trabzanları atlıyoruz. Yuvanın içine battım. 1, 2, 3, 4. Burada yapmamız gereken 3 tane zincir çekip buraya yine 4 tane trabzan yapmak. Zincirde çekmeyeceğim hanımlar. İpimi doluyorum. Buradaki yuvanın içine giriyorum. 1, 2 tane trabzan yapıyorum. İpimi doluyorum. 4 değil, 2 tane trabzan. Zincirde şöyle zincir çekmedik. Ve kenar trabzanlarımı örüyorum. Hatta bunu zincir trabzanı bir tane. Bakın 1.
Bir, 2, 3 zincir ve dönüyorum. Bakın yakamız oluşmaya başladı bile. 1, 2, 3, 4 trabzan zincirle beraber 5 hanımlar. Şimdi burada yine ipimizi doluyoruz. Zincir çekmeden şu boşluğa batıyorum. Şuraya. Bir zincir çekmiyorum. Buraya batıyorum. 1, 2 tane trabzan. Kesim yapıyoruz ya hanımlar. Zincir çekmiyoruz. Buraya batmıyoruz. Direktmen şu araya battım. İpimi doladım. Diğer modelin içine batıyorum. 1, 2, 3 zincir aynı yere batıyorum ve modelimi örüyorum hanımlar. 2 trabzan, 3 zincir aynı yere tekrar trabzan ipimi doluyorum, boşluğa batıyorum, hiç zincir çekmiyoruz burada. 2 trabzan, tekrardan zincir çekmeden yuvanın içine 1, 3 zincir aynı yere tekrar batıyorum, 2 tane trabzan. Bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi örüp geleyim, tekrar yakaya gelelim, beraber kesime devam edeceğiz hanımlar. Evet hanımlar, şöyle birinci trabzanımı yaptım, 4 trabzan, 3 zincir çektim, diğer yuvanın içine giriyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4 tane trabzan, hiç zincir çekmeden bakın buradaki trabzanları atlıyorum, buraya batmıyorum, kenar trabzanımıza batıyoruz, kesim yapıyoruz ya hanımlar. Ve kenar trabzanlarımızı örüp 3 zincirle geri dönüyoruz. Şimdi son kez kesim yapacağım. Burada da şöyle yarım modelimin olmasını istiyorum hanımlar. Buradaki formu burada devam ettirmek istiyorum. Zaten benim küçük bir parça olduğu için anca bu kadarını gösterebiliyorum. Zaten artık kendi tekrarlayacağı bir şey olduğu için. Şimdi hanımlar, ipimi doluyorum. Şöyle zincir çekmeden buranın içine batıyorum. 1, şöyle yarım model olduğu için onu çözmeye çalışıyorum şu anda hanımlar sizinle beraber. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum. Bakın bu şekil. Burası yarım model olacak. Şimdi burada böyle durduğunda dönüşümüzde onu şöyle halledeceğiz. 2 tane trabzan yuvanın içine 1, 3 zincir aynı yere batıyorum. 2 trabzan, 3 zincir, artık kesim yapmayacağımız için bunu bu şekil ördük hanımlar. Şöyle dönüşte zaten burası yarım model olacak. Oradan sonra buradaki forma devam edecek. Burada olduğu gibi. Bakın şöyle yarım yarım. Bu şekil burada da devam edecek. Şimdi dönelim yakaya gelelim, beraber devam edeceğiz. Evet hanımlar, yakaya geldik. Şöyle ipimi doluyorum. Yuvanın içine batıyoruz. Buradaki trabzanları atlıyoruz. Zaten modelimiz o şekil. Yuvanın içine giriyorum. 1, 2, 3, 4. 4 trabzanımı yaptım. Bir zincir çekiyorum. Buradaki trabzanı atlıyoruz. Kenar trabzanlarına batıyoruz. Ve kenar trabzanlarımı örüyorum. Bir, iki, üç zincir. Ve dönüyorum. Dibindekine değil bir sonrakine batıyorum. Şöyle trabzanlarımızı örüyoruz.
Trabzanlarımı ördüm. 1, 2, 3 zincir ipimi doluyorum. Burada bir zincirimiz var ya, içine giriyorum. Şöyle yuvamızı oluşturuyoruz. Yarım modelin yuvası, hiç zincir çekmeden şu boşluğa batıyoruz. Normal bir şekilde modelimizi örmeye devam ediyoruz hanımlar. Yuvanın zincirin içine girdim. Bir trabzan, 3 zincir, aynı yere tekrar şöyle bir iki tane trabzan yan yana, tekrar 3 zincir, aynı yere tekrar trabzan. Şu boşluğa batıyoruz hiç zincir çekmeden, 2 tane trabzan. Artık bu şekilde ilerleyeceğiz. Burada hep yarım modelimiz olacak. Burada olduğu gibi hanımlar. Şimdi bu şekilde ben biraz öreyim. Yakamız tam ortaya çıkmış olacak. Bir iki model daha örüp kamera arkasında geliyorum. Evet hanımlar, şöyle gördüğünüz gibi şahane bir yaka yine ortaya çıktı. Şöyle şu modellerimi düz ördüm kesim olmadan. Onu yaptığımız zaman daha bir yakamız ortaya çıkmış oluyor, kesimlerimiz. Çok kolay ve şık, zarif bir model ve kesimleri de çok kolay olabilen bir model hanımlar. Umarım anlatabilmişimdir. Beni tercih edip izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.